Paşan'da yerimiz vardı. Evet, evet. Orada onların yanına giderdim. Oradan başladı. 94 senesinde. 94. Tabii sonra 96-97 krizde çıktık. Büyük kriz oldu değil mi? Tabii ben 12 yaşındaydım. Değil mi? Etkim yok. Ben burada küçük bir an anlatacağım. Evet, anlat bakalım. Herkes de evet. Evet anlatacağım. Senin buradan dolayı anlatacağım. Şimdi ben üst katta senin orada depoculuk yapıyorum senden önce. İsmail abinin yanında depoculuk olarak girdim işe ama daha önce 2-3 tane perakendem var, iflas etmişim ama bunu bilmiyorlar. Perakende işi yaptığımı. Ben de 6 ay dönercide çalışmışım. Garsonluk yapmışız. Beni garson olarak biliyorlar. Söylemedin tekstili. Neyse şuradan aşağıdan geliyorum. Cebimde hiç param yok. Ergün abiyi aradım o küçük dükkan için yazı yazmış. Aradım dedim ki abi dedim senin burası kiralık kaç para dedim. Dedi ki 8.000 dolar dedi. Bak 15 sene önce 14 sene önce 8.000 dolar. Dedim abi çok değil mi dedim. Dedi Allah'ın kelamı değil ya dedi. Gel bir şeyler yaparız dedi. Sonra geldim şurada yukarıda depoda gene çalışıyoruz. Bir çocuk vardı hiç unutmuyorum. Dedim ki ben mağaza açacağım dedim yine dedim tamam mı? Aç tavuk dedi kendini buğday ambarında zanneder dedi. Bak, oradan geldik. Sonra sen bana bir şey söyledin o aklımdan gitmiyor. Dedin ki git limon sat ama ticaret yap. Aynen. Yani bir insanın bir geçmişi olmalı, bir şeyler olmalı. Ama bu şeyden yani buranın tozunu yuttuk. Mesela senden çok şey öğrendim. İnsan belirli yaşlarda geçse insan tecrübe... İyi de abicim sen çok anormal çalışan, dürüst, düzgün bir insandın ya. Sen hep hayatın boyunca mücadele. Kaç tane çocuk var abi sende? 3 tane. 3 çocuk var sen bir gün oturmadın ki be abi yani. Emre Hep abi, mücadele ettin reis yani. 12 yaşından yani hem okul hem çalışma ama şey var mesela diyelim ki şu an Yani ben dükkan açmak istedim, hayal ettim diye de bir şey yok ki abi. Sen mücadele ettin yani. şey var mesela herkesin bir hayalleri vardır ya bendeki hayal ne biliyor musun abi mesela? Bir şeyleri başarmak, bir şeyleri Aynen vermek. Yani Aynen mesela öyle. ben işte 10 tane mağazam var değil. Ben 10 tane mağaza açtım ama ben çok param var değil. O insanlara bir şeyler verdiğini yani dünyaya bir şeylerle faydalandığını, faydalı olduğunu göstermek. Ben en çok ondan haz alırım. Ve dürüstlük ise sen biraz dedin ya o belki de dünyadaki en büyük hazinedir. Aynen öyle. Ve insanların en çok bilmesi gereken en büyük sermaye de odur. Nedir bak mesela bugün belki benim yaşadığım duyguyu örnek veriyorum. Belki sen yaşamazsın. Estağfurullah. Çünkü mesela ben bugün gelmişim seninle o kahveyi içiyorum ya. Mesela 3-4 sene beraber çalıştım. Senin yanında çalıştım. Mesela saygımı kaybetmemeye çalışıyorum. Sonuçta benim Abi sen saygıyı korudun abi. İşte şey var ya o mesela ben onu seviyorum. Diyorum ki ya işte geldim bak ben buradan tozunu kendi yerim gibi hala görüyorum. Öyle Mesela zaten. şeyi yapıyorum. Öyle zaten. Diğer tarafta da öyle mesela Ergün abiyle biz 3 sene yaptık. Diğeriyle 5 sene. Mesela hala hepsiyle böyle şey yapıyorum. Mesela o değerler her zaman var. O değerlerin kaybolmaması lazım. Evet. Abi mücadele. Ama o şeyi unutmuyorum yani cebimde hiç param yoktu. Aç tavuk dedi kendini buğday ambarında. Kim söyledi Allah aşkına? Biri söyledi ama şu anda nerede olduğunu da biliyorum ama o zaman sen yoktun senden önceydi. Senden önceydi. Ama çok şükür. Bak çok şükür. Evet. Şimdi dükkanın da var, işin de var, Hamdolsun. gücün de var. Kendi işini kendin görüyorsun. Reis bu kadar. Sonsuz şükürler olsun. Bu kadar reis ya. Hiç. Bugün Lale'yle dükkanım var baba. Bu kadar. İşler nasıl Kasım abi? Şartlar kötü, işler de kötü ama şey var. Her zorluktan sonra bir güzellik gelir. Yani insanlar zorluk çekmeden güzelliğe varamaz. Yani o da belki de bizim insanlarımızın yaratılış felsefemizde var. Sabırlı olamıyoruz. Çünkü sürekli iyi olursa biz kendimizi kaybediyoruz. Evet. Ama mesela bir çek ettiriyor bize yani diyelim ki hayat veya diyelim bizi yaradan. Mesela ben öyle bakıyorum. Ben bu zorluğu çekmesem şu anda diyelim ki çok rahat olsam belki de çok farklı bir kişiliğe sahip olacağım. Ama mesela bir şeyler oluyor, bakıyorum ki bugün kötü geçiyor. Bir bakıyorum bir hafta sonra o kötülüğü kapatmış gitmiş. Peki gençlere bir şey söylemek ister misin? Disiplinli çalışmak, yaptığın şeyi aşkla yani mesela nasıl bir şey biliyor musunuz? Ben hep şunu söylüyorum. Eğer ki iş yerindeysen, eğer ki Müslümansan orayı cami gibi ibadethane gör. Eğer Hristiyansan da kilise gibi gör. Fark etmiyor. İş yeri bir ibadethanedir. Yani o bakışla bakarsan başarılı olursun. Ben senin yanından ayrıldığım zaman 4.200 dolar param vardı.
Ve Ergün abi bana dedi ki param var mı? Param çok var dedim. Bunu itiraf ediyorum. O zaman $4.200 param vardı. $4.200 sermayeyle başladım. $4.200 sermaye ile başladım. Hatta size bir şey daha da itiraf edeyim. Çok özel olacak. Ben ev kiramı veremiyordum burada. O zamanlar sizden bir önceydi. Ben akşam 9'da çıkıyordum. Gece Fesane'de saat 4'e kadar da gidip ikinci işi yapıyordum. Saat 4'te eve gidiyordum gece. 4-4.30. İşte şimdi yani gençler zaten buradan bunu anlasınlar. Öyle hiçbir şey kolay olmuyor. Hayır, çalışmak kadar da güzel bir şey yok çünkü insanı diri tutuyor. Aynen. Ve enerji insanı orada olacak ama dediğim gibi yani kiliseyle camiyi unutmamak lazım. Ne olursa olur öyle göreceksin. Sağ ol abi. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sana katkı. Yayınlayacağım abi. Yayınla. Tamam. Ben bunu da ilk defa böyle hani paylaşmamışım kimseyle fazla. Buyurun. Şimdi bütün Türkiye izleyecek.